Selamünaleyküm arkadaşlar. Çip krizinden ötürü tüm markalar araç tedarikinde sıkıntı yaşıyorlar ve bayilerde otomobiller ya hiç yok ya da daha az satılanları bulunuyor. Ben de ulaşabileceğim kadar Peugeot bayisini arayıp ellerinde araç var mı, yok mu, yoksa ne zaman gelecek, fiyatları ne olur gibi akla gelebilecek tüm soruları sordum. Peugeot bayilerinden iki araç için bilgi aldım. 208 ve 2008. Bu videoda 2008'den bahsedeceğim. 208 videosunu da yakın zamanda atacağım inşallah. Önümdeki notlardan baktığımda toplamda 14 bayiyi aradım. Bunların cevap vermeyenleri de oldu. Güzel bir şekilde yardımcı olanlar da oldu. Benim bayilerden ya da markadan hiçbir beklentim olmadığı için aradığım tüm bayilerin isimlerini, nerede olduklarına kadar her şeyi objektif bir şekilde söyleyeceğim. Öncelikle ilk aradığım bayi İstanbul Üsküdar'da bulunan Aktif İriyal Otomotiv. Bayinin şu anda elinde 2008 yok ama sipariş aldıklarını söylediler. Teslimatları da Ekim sonu veya Kasım ayının başı gibi olacak. Giriş versiyonu olan aktif donanımlı araç gelecek, stoklarımda da var denildi. 1.2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motorun 6 ileri manuel şanzıman versiyonlu olanının liste satış fiyatı 266.000 TL iken bayinin söylediği rakam 275.000 TL. Peugeot'un resmi internet sitesinde yer alan Ekim ayının liste satış fiyatına baktığımızda yaklaşık 9.000 TL üzerine veriyorlar. ÖTV'siz yani engelli raporlu fiyatı ise 183.000 TL. Benzinli olan bu aracın fabrika verilerine göre şehir içi 5.5 litre yakarken şehir dışında ise 4 litre yaktığı belirtilmiş. 100 beygir güç, 205 Nm tork değerleriyle sıfırdan 100 km/saat hıza 10.9 saniyede ulaşabiliyor. Bagaj hacmine baktığımızda kapasitesi 434 litre. İkinci aradığım bayi yine İstanbul'dan Maltepe'de bulunan Odak Peugeot bayisi. ÖTV muafiyeti kapsamında elle tutulur tek aracı bu bayiden öğrendim diyebilirim. 1.2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motor ama 130 beygir güç 230 Nm tork üreten versiyonundan. Aktif Skypack donanıma sahip aracın liste satış fiyatı 367.000 TL. Bayinin bana söylediği rakam da bu. ÖTV muafiyetli satış fiyatı 184.000 TL. Yani daha doğrusu yasal olarak en yüksek verilmesi gereken rakam bu. Bayi ile alıcı kişi anlaşıp 184.000 TL üzerine bir miktar parayı elden verip alabiliyorlar ama bu durum doğru değil. Yemin ederim bu cümleyi bile kurmak canımı sıkıyor artık. Eğer sen bu aracı ÖTV'siz verebiliyorsan 184.000 TL'ye vermen gerekir. Bu söylediğim sadece bu bayi veya Peugeot markası için de değil. Diğer tüm markalarda da aynı durum geçerli. Her neyse yasal olarak 184.000 TL diyelim. 2008'in benzinli olan bu versiyonun 8 ileri otomatik EAT şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içinde ortalama 5.8 litre yakarken şehir dışında 4.2 litre yakıt performansı sunuyor. 1205 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 9.1 saniyede ulaşabiliyor. Üçüncü aradığım bayi ise İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Baykaralar bayisi. İki farklı günde ve farklı saatlerde olmak üzere toplamda 4 sefer aramama rağmen satış temsilcisiyle bir türlü görüşemedim. Dördüncü aradığım bayi İzmir Bornova'da bulunan Halil Öztürk Otomotiv. 2008 ellerinde yok. Tarih vermeden sadece geleceğini öğrendim. Zorlamama rağmen ne fiyat ne de geliş tarihi bilgisi vermediler. Beşinci aradığım bayi Bursa Nilüfer'de bulunan Şan Çelik Otomotiv. Ellerinde ve gelecek olan araçları içinde Allur donanıma sahip araçları olduğunu söylediler ama maalesef ÖTV'siz vermiyorlarmış. Geçen ay vermişlerdi ama bu ay oluşan zam ile araç 330.000 TL sınırını bayağı aştı. 1.5 litrelik 4 silindirli motor 130 beygir güç 300 Nm tork değerine sahip. Peugeot sitesinde tavsiye edilen satış fiyatı 409.000 TL iken bayinin söylediği rakam 420.000 TL. Tabi üzerinde ekstraları olduğunu ve kırmızı renkli aracı için bu fiyatı söylediler. Dizel olan 2008'in 8 ileri otomatik EAT şanzımanı fabrika verilerine göre ortalama şehir içi yakıt tüketimi 4.2 litre iken şehir dışında ise 3.5 litre yakıt tüketim değeri sunuyor. 1235 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 9.3 saniyede ulaşabiliyor. 6. aradığım bayi ise Güneydoğu illerinden Diyarbakır'da bulunan bir bayi. Doğuda durum nasıldır onu öğrenelim dedim. Oranın durumu da batı illerindeki gibi. 2008 ellerinde yok, geleceği tarih ile ilgili kesin bir şey söylemediler. Yani benim anlamadığım, aradığım tüm bayileri 208'i de sordum, 2008'i de. 208 ya ellerinde var ya da yakın tarihte ellerinde olacağını söylediler. Keza 2008'in GT paketi için de durum aynı.
208 %50'lik ÖTV diliminde, 2008'in de GT donanımlı olanı %80'lik vergi diliminde. Öldürsen %50'lik vergi dilimine düşmez. Yani bu iki modelin yerleri sağlam araçlar ve satın alınmak istendiğinde iyi kötü ulaşılabiliyor. Yani eğer mesele çip krizi ise onlar da aynı araç. Biri daha düşük fiyatlarda, diğeri de daha yüksek fiyatlardaki araçlar. Ama %50'den %80 vergi dilimine çıkabilecek araçları bulmak işkence gibi. Yani mesele çip krizi değil, ÖTV vergi dilimlerinde. Fiyat noktasında değişiklik gösterebilecek araçlar en ufak bir oynamada 260 seviyelerinden 320.000 TL seviyelerine zıplayabilecek araçlar. Benim fikrim bu araçların bazı insanlar tarafından toplandığı yönünde. Bayilerin bu işten kârı yok çünkü vergi kısmı devlete gidiyor. Bayi ya da markanın cebine girecek bir şey yok. Bundan dolayı bayi aracı saklayayım, dolar artsın, zam yapılsın, %80 vergi dilimine geçer. Ben de daha fazla kâr edeyim düşüncesi olmaz. Bu araçlar bayiye gelmeden toplu olarak satın alınıyor olabilir. Böyle fırsatçılık yapanların ellerinde kalır umarım. Bu durum piyasanın anasını ağlattı. Tamam çip krizi var doğru ama bu kadar mı var yani? Söyleyecek söz bulamıyorum. Videoya devam edecek olursam 7. aradığım bayi İstanbul'dan Can Otomotiv. Stoklarımız belli değil, ayın 10'unda belli olur. Arayın bilgilendiririz denildi. Ben bayileri hafta içi arayıp hafta sonu videoyu yetiştirmeye çalıştığım için ayın 10'unda arama imkanım olmadı. Ama isterseniz siz arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Diğer tüm bayilerde olduğu gibi bu bayide de 208 vardı, 3008 vardı ama 2008 yoktu. 8. aradığım bayi Kocaeli Gebze'de bulunan Nazer Otomotiv. 2008'in dizel Allure donanıma sahip versiyonu ellerinde varmış. Yukarıda Bursa bayisinde bulunan 2008 ile aynı versiyon. Bu bayideki fiyatı ise 411.000 TL. Bursa'daki bayiden yaklaşık 9.000 TL daha az ama Peugeot sitesinde yer alan fiyatın yine de 2-3.000 TL üstünde veriyorlar. Normal şartlarda sitede yazan fiyatın daha altına verirlerdi. Sağlam pazarlıkla güzel fiyata da alabilirdik. Şimdi tok satıcı oynuyorlar. 9. aradığım bayi ise Kocaeli'de bulunan Çetaş Otomotiv. Bu bayi ile 200 sefer konuştuk. İlk aradığım gün ellerinde 2008 olduğunu söylediler ama telefonumun şebekesi çekmeyen yerde olduğundan fiyat ya da hangi donanım olduğu ile ilgili bilgi alamadım. Sonraki gün aradığımda ise engelli raporuyla alabileceğimiz araç var mı sorusuna şu an elimizde araç yok denildi. Ben burada ekstra bir durum olduğunu hissettim. Yani normal bir şekilde alana var, engelli raporuyla alana yok. Her neyse netleştiremediğim için şu an bir şey söylemeyeceğim. Peugeot Soysal Otomotiv ayın 10'unda arayın stoklarımız o zaman belli olur denildi. Peugeot Özkartal Otomotiv cevap vermedi. Peugeot Baykar Otomotiv engelli raporuyla verilebilecek 2008 elimizde yok. Ne zaman gelir dediğimde yıl sonuna kadar yok cevabını aldım. Peugeot'un İzmir Karşıyaka'da bulunan Arkas bayisini toplamda 3 sefer aramama rağmen santral bir türlü satış temsilcisine beni bağlayamadı. Daha doğrusu satışa bakan arkadaşa bağlandığı gibi bu arkadaş telefonu açıp kapatıyordu. İzmir'den takip edenler yazarsa sevinirim. Peugeot üzerinden söylemiyorum ama otomobillerin İzmir'deki bayileri genel anlamda pek ilgilenmiyorlar. Ne yaptımsa bir türlü görüşemedim. Tek tük görüştüklerim de ya fiyat söylemez ya da doğru düzgün cevap vermez. Bir sıkıntı var ama anlamadım gitti. Sizce neden böyle yapıyor olabilirler? Ya tok yemişler ya da ellerindeki aracın hemen müşterisi hazır olduğundan normal vatandaşla pek ilgilenme gereği duymuyorlar. Bir sonraki bayi Ankara'dan Görel Otomotiv. 1.2 litre giriş paketi olan aktif donanımlı 6 ileri manuel şanzımanlı versiyon ellerinde bulunuyor. Peugeot sitesinde liste fiyatı 266.000 TL olan araç bu bayide 2.000 TL üzerine 268.000 TL'ye satılıyor. Aracın temel özelliklerini yukarıda anlattığım için burada değinmiyorum. Arkadaşlar video bu kadar. Gördüğünüz gibi aradığım bütün bayilerin durumlarını, araçların ne zaman geleceği, fiyat bilgisine birçok şeye değindik. Ama gel gelelim bu kadar bayi arasından şu an ellerinde araç bulunanlar doğru düzgün yok maalesef. Kendinize iyi bakın, esenle kalın.